Ne yapıyorsun oturdun kaldın burada? Ne bu meditasyon falan mı? Öyle de denebilir. Kim konuşuyor lan? Nereden geldi o ses? Benim korkma. Telepatiyle duyuyorsun sesimi. Bir dakika. Konuşmadan da duyabiliyor muyuz birbirimizi? Elbette. Ne zamandan beri bunu yapabiliyoruz? Sen buraya adım attığından beri. Yani içimden geçen her şeyi duyuyor muydun bunca zamandır sen? Hayır her şey değil, merak etme. Sadece direkt bana yönlendirdiğin düşünceleri duyabiliyorum. Ne o? Saklayacak şeylerin var sanırım. Ya hayır da ne bileyim gerildim. Olaya bak ya. Ee? Ben gideyim o zaman. Yeni bölümün CD'sini takmaya gidiyorum. Ne zaman gelirsin? Duyuyor mu? Duyuyorum. Ee? Şu an geçmişte ne kadar gıcık olduğumu düşünüyorum. Allah Allah. Ve gereksiz ne kadar ısrarcı olduğumu. Yok ya başka? Daha çok var da henüz kaldıramayabilirsin. Şimdilik bu kadar. Benim de söyleyeceklerim olurdu da elimde yeterli koz yok. Gelecekteki halimi tanımamak elimi güçsüzleştiriyor maalesef. İyi, en azından dürüstlüğümüz tüm bu kişilik özelliklerimizi sollayacak derecede. Şu an bana mı konuşuyorsun, kendine mi, başkasına mı anlamak gerçekten güç. Hepsi bir. Tak hadi CD, yeni bölüme başlayalım. Bu arada diğer Haywalk bölümlerini de izledim dün gece. Kendini dışarıdan görmen güzel. Neler hissettin? Telepati devam diyorsun. Peki, aslında bir sorun var. Sen sormadan önce ufak bir değişiklik yapmam lazım. Ne oldu öyle? Ya bak aklımla oynama gözünü seveyim. Niye böyle bir şey yaptın şimdi? Akşam vakti izleyelim bundan sonra bence ya. Hani böyle film tadında daha tatlı olur. Tamam güzel düşünüyorsun da bir değişiklikten önce uyar dedik be adam. Kalpten götüreceksin en son beni o olacak ha. No problema. Sorun neydi? Neyse. Neydi? Videolarda İngilizce konuşuyoruz. CD kısımları Türkçe, biz İngilizce. Evet. Ben İngilizce bilmiyorum. Gözümde Cem Yılmaz'dan bir replik canlandı şu an. Derdin ne? İngilizce bilmiyorum. Aynısıydı. Neyse evet doğru ama ben biliyorum. Yani sen de biliyorsun ama henüz hatırlamıyorsun. Ya tamam da ben o kısımlarda konuşabildiğim tek dil olan Türkçe konuşuyoruz zannediyordum. Bizim burada ne dil konuştuğumuzun bir önemi yok ki birbirimizi anlamamız için. Çince konuşalım o zaman, oluyor mu öyle? Belki ileride ama şu an Çince bilmiyoruz. Peki neden videoda sadece bizim kısımlarımız İngilizce? CD bölümleri Türkçe. O konu tamamen YouTube'un azizliği işte. Video önce global olması açısından İngilizce hazırlandı. Türkçe dili de ekstra ses olarak eklenecekti. Ama o özellik yeni kanallarda açık olmuyormuş. Bu da videoyu ağızdan çıktığı şekliyle yani orijinalli bırakma kararı almamıza sebep oldu. Peki şu an ne dil konuşuyoruz? Ya ne önemi var birbirimizi anladıktan sonra? Yahu ben video için söylüyorum. İzlediğimizde hangi dili duyacağız yani? Ses ekleme özelliği gelene kadar artık Türkçe duyulacak. Bu özellik açıldığında ilk İngilizce dublaj, sonra imkanlar doğrultusunda diğer diller gelecek. Hiç anlamıyorum bu detaylardan ya. Senin için bir önemi olmamalı zaten. Sen buraya odaklan. Orasını geleceğe bırak. En kısa yol bildiğim yoldur. Aforizma. Bütün aforizmaları 7 yılda edinmiş olamazsın. Güzel. Başlatıyorum. Turun ikinci, benim Vietnam'da oluşumun 4. gününden günaydın. Bugün misafirlerimizle beraber Ha Long Bay'a gidiyoruz. Ha Long Bay. Daha iyi söyledim sanki. Şu an saat 7:05 geçiyor sabah ama Vietnam'da gün çok erken başlıyor. Trafiği göstereyim. İnsanlar güne güneşle başlamayı alışkanlık haline getirmişler burada. Onu görüyorsun buraya geldiğinde. Geç uyandığında pişman ediyorlar seni. Kendi içinde öyle bir hissiyat uyanıyor. Kimse sana demiyorlar yazıklar olsun nasıl o saatlerde uyanamazsın demiyorlar sana tabii ki de. Ama sen öyle hissediyorsun. Diyorsun ki vay oğlum hayat çok erken başlıyor, biz ne yapıyoruz ya diyorsun böyle kendi kendine. Mesela bir hafta kaldım burada. Bir haftanın sonunda bir bakıyorsun ki bünyen erken kalkmaya alışkın hale gelmiş. Vietnam'ın sana katacağı güzelliklerden bir tanesi. Erken kalkmayı öğretiyor sana. Güzel bir şey. Neyse sabah sabah çok konuştuk. Hadi gidiyoruz. Today I will be the friendly tour guide. Şimdi Ha Long Bay'e giderken bir dinlenme tesisi tarzında bir yere geldik. Bak görüyorsun arkamda öyle reyonlar var. Market bildiğin yani. Canım böyle çikolata, gofret tarzı bir şey çekti, tamam mı? Bak giriyorum. Yok. Bir tek bunu buldum bak etrafta. Balık kraker. Bomba gibi, İzmir bombası gibi.
Bir de çikolata olarak bir Kinder Joy var. Dediğim gibi bunun dışında Üşüdüm sanki biraz ha. Biraz serinledi yolda evet. tüketirim. Bir de içecek alayım. Ne oldu? Asya ülkelerinde içecek bir şey bulamıyorum ben ya. Yani Yok bir şey. hoşuma giden çok bir şey yok. Bas Coffee 20.000 dong. Yani 1 dolardan birazcık az. Şöyle alayım, bu benim için yeterli olacak. Aa bak burada. Başka da yok. How much? 80. Common. Asyalılar bizim kadar abur cubur bilmiyorlar ya. Güzel ama güzel bir şey. Biz sağlıksız besleniyoruz. Ben de istemiyorum abur cubur çok fazla tüketmek. Ama arada böyle bir anda kesmek de direkt çözüm olmuyor. Yani ben yapamadım. Uğraşıyorum ama. Bu bir bağımlılık mı? Bence bağımlılık. Şeker bağımlılığı. Diğer bağımlılıklar kadar kötü bir şey. O yüzden hayatımdan çıkarmaya çalışıyorum şekeri. Yavaş yavaş olacak. Alkolü çıkarttım. Alkol kullanmıyorum. Bira bile dahil olsa tercih etmiyorum. Artık da canım çekmiyor. Çok uzun zamandır alkol kullanmıyorum. Bu abur cubur da hayatımdan çıkarttık mı? Tamam abi. Her şey daha güzel olacak. Hadi yolculuğa devam edelim. Bir dakika. Nasıl yani ya? Alkol yok mu? Cık. Hiç mi? Hiç. Bir tane bira bile mi? Bir bira bile. Peki ne zamandır bu böyle? Hayatımızda yeri olmadığını anlayacak kadar. İnanılır gibi değil. Şaka? Sence şakalaşıyor gibi mi duruyorum? Hayır da yani nasıl ya? Kokonat diyorsun. Aa kesinlikle. Bu arada hayatımda ilk defa içtim ilk bölümde ama öyle hissetmedim. O benle birlikte olduğundan. Bazen arada henüz yaşamadığın deneyimleri yaşamış gibi hissedebilirsin. Aramızdaki rezonansın yan etkileri onlar. Çok değişik bir histi. İlk bölümü izlediğimde fark edince ilginç oldu bir de. Ben hiç kokonat içmedim ama ilk kez içiyor gibi de değildim. Garip. Ne dedin? Renesans mı? Hayır, rezonans. Rezonans o ne? Onu da anlatırım sonra. O da derin konu. Her şey sonra ama tamam? Her şey. Ya sen istediğin zaman durdur, istediğini sor demedin mi bana? Evet, hala arkasındayım söylediğim şeyin ama şu an izlediğimiz bölümle alakası yok o konunun. Zamanı geldiğinde konuşalım, akışı bozmayalım. Okey. Laf cambazlığı 10 puan. Bir bilgi vereyim. Vietnam'da inci üretimi meşhur. Ha Long Bay'e giderken inci fabrikasına geldik. Burada midyelerin arasından incileri çıkartıyorlar, nasıl çıkarttıklarını gösteriyorlar. Bu üretimin nasıl olduğuna dair bilgi veriyorlar. Vietnam'ın kültürel zenginliği olan incileri tanıtmak amacıyla yol üstüne yapılmış bir yer. Gelirken de yolda bir sürü inci çiftlikleri gördük böyle suların içerisinde. Alt katta böyle bir alan var. Burada direkt incilerden yapılan ürünler satılıyor. Çeşit çeşit ürünler var. Daha demin çekim yapıyordum Ozmo'yla. Birisi uyardı, dedi ki burada kamerayla çekim yasak dedi. Diğer elimde de telefon var. Hiç tartışmaya gerek yok böyle şeylerde. Hemen tamam dedim, Ozmo'yu kapattım. Diğer elimi kaldırdım, onunla devam ettim çekmeye. İlginç bir şekilde tepki vermedi değil mi? Yani bu kamera sıkıntı ama telefonla çekersem sıkıntı olmaz. İlginç. Tek farkı bunun gimbal'lı olması bence. İpek hem de deri ürünleriyle ilgili bir kattayız şu anda. Girişte şöyle bir şey bize karşılıyor. Çok bir bilgim yok, böyle sağlam bilgiler veremeyeceğim. Sadece etrafı göstereceğim size. Bununla şey yapamam yani, strese giriyorum çünkü. Doğru bilgi vermek, stresine girmek istemiyorum. O yüzden sadece etrafı göstereceğim. Zaten bununla ilgili şu an çektiğim videoyu izlediğinde bilgi edineceksin. Sadece burada arka planı gör. O videolar nasıl çekiliyor, arka planda doğal hallerimiz vesaire vesaire. Bu Hayta Yollarda kanalında yayınlanan 2. bölümde bahsettiğin seri değil mi? Evet evet. O seri bugünleri daha iyi hissetmek için tamamlayıcı oluyor. Ama bölümleri paralel izlediğinde. O serinin ilk videosunu da izledim bu arada. Gerçekten o gün güzel anlatılmış. Telif yedik o günün videosunda bu arada, biliyor musun? Bazı kısımlarda aynı video kesitlerini kullandığımız için. Ha öyle muhabbetler de var değil mi? Maalesef. Bundan sonra aynı kesitler görebilirsin. Bil ki o kesilen eksik hissettiğin kısımlar o seride tamamlanıyor. O seride bugünün videosu hangisi oluyor şimdi? Vietnam Ha Long Bay videosu. Turun 2. günü. Okey. Bu arada şunu fark ettim. Bu telefon benim değil, senin yılına ayarlı. Elinde benim zamanıma açılan bir kapı var o zaman. İyi değerlendir. Bak o açıdan hiç bakmamıştım ha. Güzel. Kurcalayacağım bunu biraz daha. Bak çok kaptırırsan kendini, kafayı sıyırırsın, haberin olsun. Çünkü 7 yılda inan bana çok şey değişti. 2019 yılına kadar yaşadıklarımız şu son 7 yılda yaşadıklarımız yanında fıs. Ya ne kadar değişmiş olabilir ki? Bak gelecekteki halin olarak söylüyorum sana. Hala atlatamadığımız şeyler bile var. O yüzden bence beni dinle, ağırdan al. Sen ciddisin. Ben söyleyeyim de
Ya al dedim almadı boynumdan. İlla ben vereceğim. Bak ben bile çıkartamadım. Adam uğraşmak istemedi demek ki. Bana zarar vermek. Thank you. Otobüsümüz orada bekliyor. Grubu toparlayıp otobüse binip yolumuza devam edeceğiz. Belki de bir yarım saatlik bir yolumuz kaldı. Bakalım. Şimdi limana geldik. Gemiye doğru ilerliyoruz. İçeri girdiğimizde göstereceğim nasıl bir gemi olduğunu. Hop, thank you. Yep. Up. Yep. Thank you. Zor aldım. Detay yakaladığımı seviyorum bak. Çok tatlı. Perspektifi tam ortaya alıyorum. Şöyle birazcık sabit tutmaya çalışıyorum. Sağda full gemiler, solda yürüyen insanlar, koridor. Tam ortada da bir gemi çalışanı halatı bağlıyor şu anda. Misafirler iniyor. Güzel bir görsel. Güneş güzel vuruyor arkadan. Vietnam-Kamboçya turunun nasıl geçtiğini, bu turda neler yaptığımızı, neleri gördüğümüzü hepsini izleyeceksin. Çok hızlısınız ya. Sürekli koşuyorum size yetişmek için ya. Aha geldik mi? Burası mı? Detay çekmem lazım. Kapatıyorum. Her şeyi bir telefonla halledebiliyorum. Herkes böyle masalarına yerleşti. Yemek servisi başlayacak. Geminin çatısına çıktım. Şuradan limandan ayrılış detayı alacağım. Şöyle Vietnam bayrağı da görülsün. Buraya tekrar çıkarız. Şu an sıcak. Alt katlar daha güzel. Alt katlara devam edelim. Aman dikkat, elimizdeki telefon denize düşmesin. Belki şuradan güzel bir görsel alabilir miyiz? Evet bak. Şuradan güzel bir detay alacağım. Şöyle kaydık mı? Hop aldık. Bak etrafa bak. Her şeyi videoya koyamayacağım için bu videodan genel olarak etrafı arka plan olarak görebilirsin. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Hava çok güzel. Hava çok güzel. İyi denk geldi. Enerjimizden herhalde. Aşağı inelim. Hemen alt katta hop şöyle bir havuz ve jacuzzi var. Bak şöyle güzel bir detay var mesela. Bak şu koridora bak. Şöyle 5x aldım. Hiç hareket ettirmiyorum. Zaten gemi hareket ettiği için kendi kendine bana görseli veriyor. Harika. Harika. Bakalım başka. Burayı da bir çekelim mesela. 2x biraz fazla mı? 1x'e bakalım. 1x yeterli gibi. Eğer arkadaki obje hareketliyse ben olabildiğince stabil kalmaya çalışıyorum ki görseli bana kendi yaratsın. Güzel, bitti. 10 saniye burayı çektik. Limandan ayrılıyoruz. Hava çok güzel ya. Bak şurada deniz uçakları var. Hemen arkada kaldı ya. Nasıl göstereyim? Bir önceki gelişimizde buradan uçak indi denize, suyu üstüne indi. Buradan birkaç kilometre öteden havalandı. Bak mesela böyle detaylara bayılıyorum. Hemen çekeyim. 5x aldım. Ben zaten hareket ettiğim için ekstradan bir tilt yapmıyorum kameraya. O bana görseli sunuyor zaten. Harika. Tamam. Burada işimiz bitti. Aşağı inelim. Birkaç tane küçük balık atladı. İmkanı yok tabii kameranın öyle görmesi uzağa. Şimdi şuradan belki görsel alabilirim ama suyun hareket ettiği çok belli olmuyor. Tamam o zaman her şeyi çekmek zorunda değiliz. Restorana geri girelim. Evet fotoğraf ve video zamanı değil mi? Evet. Buyurun. Ama bu güzellik çekilmez mi ya? Harika. Ademciğim bakar mısın? Ya bir dakika. Gram bilgim yok bunlarla ilgili. Ne ara öğrendim bunları ya? Hayır ilgim de yok ki şu anda videografiye yönelik. O yüzden şaşırıyorum. Hayatımızın yönü nasıl buna evrildi yani? O bir tık uzun bir hikaye. Zamanı geldiğinde derine ineriz. Ama kısaca şöyle söyleyebilirim. Yaptığımız tercihler doğrultusunda deneyimlerimiz bizi bu noktaya getirdi. Hadi ya, yemin et. Vallahi inanılmaz aydınlattın şu an var ya Şimdilik bu kadarını bilmek yeterli güven bana. Belli ki gizem yaratma konusunda da kendimi geliştirmişim. Ama o amaçla yaptığım bir şey değil ki. En doğru zamanı şimdi değil sadece. Peki bak yine zorlamıyorum. Ama sen biraz zorluyorsun gibi haberin olsun. Kalabalığın arasından sıyrılıp yiyeceğim olan yemekleri hemen tabağıma indirgeyip şu manzarada yemek yiyoruz. Bakın ben yemeğimi yiyeyim sonra devam ederiz.
yemeğimizi yedik. Daha doğrusu ben yemeğimi yedim hızlı bir şekilde. Çünkü zamanı iyi değerlendirmem gerekiyor. Şimdi ikinci katta şöyle bir alan var. Klimalı bir alan. İnternetim var. Çalışacağım burada, edit yapacağım biraz. Sadece arkamda küçük bir grup var. Ses çıkarıyorlar biraz. Ama kulaklığı taktıktan sonra onlar da yok olacak benim için. Keyifli bir gün. İlk lokasyonumuza yanaştı gemi. İndik aşağı, birazdan tepeye doğru büyük bir mağaraya doğru tırmanacağız. Yani tırmanacağız derken merdivenlerle çıkacağız. Merdivenler var. Böyle detaylara bayılıyorum. 2x'e aldım, tamam mı? Arkadaki obje uzak olduğu için böyle küçük slide yaptığımda o hareket etmemiş oluyor. Kameraya yakın herhangi bir obje yavaşça arkadaki objenin önünden çekiliyor. Şöyle hafifçe slide yapıyorum kenara doğru, yavaşça çıkıyorum. Bu kadar. Misafirlerimiz manzaranın tadını çıkarıyorlar. Daha yeni başladık. Mağaranın içi, daha önce geldim ben, efsane. Gördüğüm en büyük mağaralardan bir tanesi. Diğer büyük mağara, sanırım o daha büyüktü. Tayland'daki Nam Lo Cave. İsmini tam hatırlamıyorum, şuraya yazarım. Onunla ilgili bir videom var Instagram'da, izleyebilirsin. Orası çok güzeldi. Burası da güzel ama. Evet, fotoğraf video merasimi bitti sanırım. Devam ediyoruz. Geldik, mağaranın içindeyiz. Detay almaya çalışıyorum. Işık az. Işık az olduğunu biliyorsun. Görüntünün ne kadar kötü çıktığını. Ama iPhone idare ediyor. Uzun da şu anda görüyorsun nasıl idare ettiğini. İyi, güzel içerik üretmek için. Bak bu ikisi sana yeter. Her şeyi çekersin. We protect the cave so people cannot to live in here. Can you see that? Yeah? Yeah. Okay, we are going to second one. Orası kesildi çünkü gerisi orada, evet. Ama sana göstermek istediğim süreçte bir eksiklik yaratmıyor bu olay. Onu da söyleyeyim de. Ama dediğin gibi izleyince o günü tamamen hissettiriyor. Bir önceki bölümden sonra izleyince her şey tam yerine oturdu bende. Şu an içinde bulunduğumuz bu tur bitene kadar öyle olacak. Ama daha önce de söylediğim gibi bu kayıtların amacı bulunduğum yerleri göstermek değil. O süreçlerde içe doğru attığımız adımlar. Ya bazen spoiler veriyorsun gibi ama altında hiçbir bilgi yok. Çok gıcık ediyor ama aslında bir şeyi de bozmak istemiyorsun gibi, öyle algılıyorum. O yüzden puşlamıyorum. 2019'da bu kadar anlayışlı olduğumu hatırlamıyorum. Bunu iltifat olarak alıyorum. Ama belki bulunduğumuz bu ortamdan da etkileniyor olabilirim. Olabilir. Akış iyi ama. Puşlamak değil, benim de oynadığımız oyunlardan hatırlıyorum. Apex'e başladığımız seneydi sanırım 2019, değil mi? Oo, şimdi benim dilimden konuşmaya başladık. Bak bayağıdır Counter oynuyorum. Ekran sürem maalesef dehşet yüksek. Hatırlıyorum, evet. Apex Legend diye bir oyun çıkmış. Ona da başladık. Arkadaşlarla inanılmaz akıyor. Oynuyor musun hala? Oyun oynamayalı bayağı oldu ya. Nasıl ya? Yok mu arada girdiğin birkaç el attığın oyun falan? Yok. Çok arada bilardoya gidiyoruz, o kadar. Ekran başında saatlerce oyuna ayıracak zamanımız olmadığını birkaç sene sonra fark edeceksin. Şu an bunu hiç düşünmek istemiyorum. Hatta şu an birkaç el Apex atasım geldi. Var mı öyle bir imkanımız? Bence seni bu düşünceden anlık uzaklaştıralım hemen. Bu bölümü bitirelim hadi. Sen de istiyorsun biliyorum. Bak gözlerinde görüyorum. Hadi. Bas bile bas hadi. Zor, hem çekim yapıyorum, hem kafamı sağım solumu korumaya çalışıyorum, hem düşmemeye çalışıyorum. Bak kafayı bu. Öptü şu anda beni. Stalaktite look like the dragon. So we believe the dragon live in the temple. İngilizcesi aksanlı ve aralarda Vietçe terimler kullanıyor, isimler kullanıyor. O yüzden anlamakta zorlanıyorum kızı bazen. Sadece İngilizce kelimeleri yakalamaya çalışıyorum. How much is this? 25. 25. $1. Maybe I can give you 5. Bak teneke. Su tenekede veriliyor bak böyle. Okey, ben 50 verdim zannediyordum. Şey vermişim. 500 vermişim. Bak az daha katakulli yapsaydı anlamayacaktım. Güzel. 500 vermişim yanlışlıkla. Daha banknotları çözemedim. Ama su tuhaf değil mi? Asitli içecek gibi su içiyorum ya. Okey, bizim misafirleri yakalayayım da birazcık röportaj çekeyim. Daha demin içinden geçtiğimiz mağara bu şekilde. Şu sağ taraftan çıktık. Buraya geldik. Buradan aşağı ineceğiz. Gemimiz orada. Öyle.
Ben de çöp atacak yer arıyordum. Elimde taşımaktan hoşlanmıyorum. Bak böyle çöp koymuşlar. Şükür. Sürekli gemiler geçtiği için bu kısım çamurlu gözüküyor. Ada takımlarının arasından geçtikçe renk açılıyor. Şu an benim grubu kaybettim. Muhtemelen öndedirler de. Ama çok hızlı gittiler ya. Eğer hepsi öndeyse. Şöyle birazcık hızlanayım. Excuse me. Zın 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 zın. Excuse me. Hop 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 hop. Bak şimdi bir tane detay gördüm. Şimdi ben bu detayı hemen hiç kaçırmam. Şöyle 2x'e alırım. Şöyle çekerim bak. Ne yapıyorlar? Kıyıdaki çöpleri topluyorlar. Ne kadar çevreci olduklarını buradan anlayabilirsin. Vietnamlıların tebrik etmek lazım. Gerçekten her yer tertemiz. En ufak bir çöp görmedim etrafta. Olanları da topluyorlar zaten bak böyle. İçtim buradan. Thank you. İçtim buradan. 15-20 dakika yolumuz var. Yoruldum. Enerjimi toplamam lazım. Yoksa detayları kaçırabiliyorum. Dikkatim dağılıyor. 15 dakikada olsa gözümü kapatmak iyi gelir. Şimdi rotayı değiştirmişler. Kanoya değil, önce bir ada takımının parçası olan sahilli bir adaya getirdiler bizi. Bir önceki turda da buna gelmiştik. Ama burası bayağı kalabalıktı. Çünkü gün batımına yakın bir zamanda gelmiştik. Genellikle kruz gemileri o saatlerde gelip insanları buraya bırakıp çekiliyorlardı, zaman veriyorlardı. İsteyen yukarıdaki bu adanın tepesine, kimisi de burada vakit geçiriyordu. Yine aynı şekilde. Fakat rotamızı zamanını değiştirerek sadece kanoyu sona alarak böyle bir avantaj sağlamış oldu bize bu tur. Kimse yok. Mükemmel bir sahil. Şimdi yüzmeye gidiyorum birazcık. Çekime ara vereceğim. Ama detay aldım. Benden kaçar mı? Hayır. Bak. Güzelliğe bak. Bu arada bir önceki gelişimizde su buralara kadar vardı. Demek ki ara sıra sular çekiliyor veya geri geliyor. Burada yaşanan iklim olaylarına göre değişiyor demek ki. Ama küçücük bir şey ayakta badminton oynuyorlar. Çok zor ya. Allah helal olsun. Çok iyi. O kadar doğru zamanda gelmişiz ki daha yeni 10-15 tane gemi yanaştı. Sahil böyle dolmaya başladı bak. Ulan James Bond gibisin ha. Evet, drone'u el sallayalım. Açıyoruz. Bak şurada. Hareket eden bir bota bottan kaldırıp yine hareketli bir bota drone'u indirmek tehlikeli derler ya, evde denemeyin. Evet, geri dönüş yolundayız. Şöyle bayrak da gözüksün arkada. Daha demin bir aksiyon yaşadık drone'u indirirken. Ben zaten riskli buluyorum herhangi bir hareketli araçtan drone kaldırmayı. Ama o görsellere değdi. Küçük bir aksiyon yaşadık. Zor indirdik yani. O havlu yok mu? Havluya böyle indiriyorlar ya. Tamam, sağlam. İyi oldu tamam. Şuraya çarparak iniş yaptı. Uyarı. Hareket eden gemi üzerinden drone kaldırmak tehlikelidir. Drone'u indirmek için çok aşırı profesyonel olman lazım. Çok pratik yapmış olman lazım. O anlar gergindi. Güzel bir gündü. Keyifli bir grupla geziyoruz. Onların çekimini yapmak, onların detayını yakalamak keyifli.
uyumlu bir grup olunca daha kolay çekim yapabiliyorsun. Günü kapatıyoruz yavaştan. 3 saniye. Tık. 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 Teşekkür ederim. Evet, söz sende. Öncelikle şu telepati bir geçelim. Çünkü kendimi yeterince iyi ifade edemiyormuşum gibi hissediyorum. Ses geliyor mudur? Geliyor. Bak işte sihirbaz gibisin. Ne ara taktın şimdi sen onu ya? Alış artık sen de bunlara, kaç bölüm oldu ha. Sabır. Neyse. Genel olarak bir yorum yapacak olursam çok hareketli ama bir o kadar keyifli bir gün olmuş, orası belli. Gün içinde zamanı iyi değerlendirmişsin. Drone kısımları bir tık gerdi beni biraz. Belki gelecekteki halim olduğunu bildiğimden, orasını bilmiyorum. Ama aynı zamanda suyun üstünde de drone'u kaldırmaya cesaret etmiş olmam da iyi hissettirdi. O yakaladığın, araya koyduğun o sinematik detaylar da çok hoşuma gidiyor. Umarım diğer bölümlerde de vardır. Göreceğiz. Ve sondaki gün batımı. İşte ona diyecek bir şey bulamıyorum. En son ne zaman gün batımı izlediğimi bile hatırlamıyorum. Halbuki her gün Alsancak'tayım. İzmir Alsancak. Dünyanın bir ucunda bir Asya ülkesindesin. Dünyanın 7 harikasından biri. Öyle değil mi? Yanlış bilmiyorum. Doğru hatırlıyorsun. Böyle bir yerde gün batımı izlemek harika bir his. Bana geçti vallahi son görselden. Sadece hala o kişinin gelecekteki halim olduğu düşüncesi tam oturmuyor kafamda, o kadar. Aceleye gerek yok. Daha yeni... Tamam söylemeyeceğim. Ya anladık çünkü, tamam. Yeni başlıyorsa. Bu telepati olayı yoğuştu da gerçeklikten kopuyor gibi hissettim kendimi. Bir süre yapmayalım bence. Madem öyle daha da gerçekliğe çekelim seni istersen. Lütfen daha çılgın bir fikir atma ortaya, ne olursun. Bir şunları bir sindireyim ya, bir izin ver ya. Sen Hey Talk kaseti dinle gel, duruma göre söyleyeceğim. Bak baydım. Bu gizemden baydım artık. Bir şeyler içeceğim, istiyor musun? Bir kokonat alırım. Ya ne kokonatı ya. Buz gibi bira olacaktı var ya şimdi, of. Buz gibi karpuz var. Karpuz severiz bak, olur. Kesiyor mu o zaman? Vallahi süper olur. Kamera kayıtta mı hala? Evet. Kapatmadık, doğru. 4. duvarı kırayım mı? Ne yapacaksın? Dur bak şimdi. Yine gündüz olmuş. Hey, hala burada mısın? Yaklaş. Burada tam olarak neler döndüğünü anlamadığını biliyorum. Çünkü ben de henüz çözemedim. Ama gelecekteki halim bu konuda çok iddialı. Eğer o iddialıysa kesinlikle bir bildiği vardır. Çünkü kendimden biliyorum. Neyse, buradasın, benimlesin. Zaten kanala abonesin. Diğer bölümleri de izledin. Bu videoyu da çoktan beğendin. Bunları yapmanın sende bir şey eksiltmediğini ama şu adamın emeğine bir katkı olacağını da biliyorsun. Harika. Aynı kafadayız. Ama videoyu kapatmadan önce sana bir soru soracağım. Bir hisseden olarak cevabını yorumlara bırakırsan oradan okuyabilirim. Soruyorum, hazır mısın? 7 yıl önceki haline bir mesaj bırakmak istesen ona ne yazardın? Cidden düşün bunu, merak ediyorum. Gıcıklık yapma ama. Sensin ya o sonuçta, hani. Fazla yüklenme ama, insaflı ol. Karpuzlar hazır. Sen ne yapıyorsun? Video kapanışı yapıyorum. Madem 7 yıl önceden geldim, en azından bir katkım olsun dedim.